Lovers TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz uzman psikolog Serap Minaz Kratik'le beraberiz. Konu olarak da anne psikolojisi hakkında konuşacağız. Hoş geldin Serap. Hoş bulduk Yücel. Bu arada Serap'la biz 8 8 yıldır falan komşuyuz. Hep bu programı yapacağız diyorum ama bir türlü zamanımız, vaktimiz ama o da çok yoğun çalışıyor. Ben de yoğun çalışıyorum. Bugün anne psikolojisi konuşacağız. Aslında senin de bu konuda çift terapisi verdiğini falan biliyorum zaten, yakından da görüyoruz. Sana anneler daha çok ne hakkında danışma için geliyorlar ve psikolojileri hangi konuda? Aslında şeyi demek istiyorsun değil mi? Yani anneliğe geçişten sonraki zorlanmalar. Evet. Ve belki o gebelik zamanları. Ya anne olmak şöyle bir şey. Benim nezdimde ben tarif edeyim. Belki sen psikoloji olarak daha farklı tarif edebilirsin bu süreci. Şimdi anne olduğunuz zaman işte bir hamilelik süreci var, bir dönüşüm süreci var. Bedenen bir şeyler değişiyor. Çok şeyler değişiyor. Bunu zaten ben ameliyat yaptığım hastalarda falan görüyorum. Psikolojik olarak değişiyor. Şimdi kadınken önceden kadındı ve artık anne moduna giriyor. Dolayısıyla bir psikolojik bir değişim süreci var. Sadece eş olmak ya da işte değil, sevgili olmak değil. Bitmiş gibi bir yere dönüyor. Evet. Dolayısıyla bitti ve bir artık anne oluyor. Şimdi burada iki şey var. Ya biri tamamen anneliği benimseyip eşiyle ilgili süreci tamamen bitiren var veya baba da burada devreye giriyor. Aynı şeyleri o da yaşıyor. Dolayısıyla artık onun gözünde kadın değil anne oluyor. O da farklı psikolojiye girebiliyor. Zaten senin asıl şeyin burada. Bunları birleştirmede ortaya çıkıyor aslında. Ya şöyle, aslında bizim çiftlerle çalışırken dediğin gibi bu anneliğe geçişte zorlanan, yani sadece kadın olmuyor. Bu aslında erkek için de çok zor bir dönem. O lohusalık dediğimiz dönemde sanki şey gibi düşünülüyor. Kadın sadece bunu yaşıyor. Bu psikoloji sadece kadına ait gibi. Öyle olmuyor. Babalar da çok zor bir dönem geçiriyorlar. O geçiş onlar için de çok zor. Hiç kolay olmuyor. O yüzden de çiftlerle çalışırken genelde yaptığımız şey oradaki o zorlanmaların farkına vardırmak. Yani çünkü bu bireysel olarak ben zorlanıyorum yerinden seni anlamam mümkün olmuyor. Bu sefer de çift olarak ayrışmaya başlıyoruz. Uzaklaşmalar başlıyor. Evet. O yüzden hani tabii ki senin konun gereği sen bedensel kısımdaki değişimlerle genelde ilgileniyor oluyorsun ama mutlaka herhalde ruhsal da dikkat ediyorsundur. Ya şöyle, burada önemli olan kişinin kendini iyi hissetmesi. Ben ameliyat yaptığım zaman, tabii ben kocası için ameliyat yapmıyorum. Ben kendi mutlu olsun. Evet, ben kendi eşimin ameliyatını yaptım. Dedi ki ne yapacaksın? Neremi yapacaksın? Dedim ki kocan olarak söylüyorum. Nereden rahatsızsan oranın ameliyatını ol. Doktorun olarak söylüyorum dedim. KVKK yalnız şu anda. Doktorun olarak söylüyorum dedim. Eşin için ameliyat olma. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sonuçta bu ameliyatlar veya bir şey yapılıyorsa insanlar kendi için yapmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu ameliyatı yaptığım zaman eğer kişi kendini mutlu hissediyorsa zaten eşiyle ilgili veya sosyal hayatta daha mutlu olacağını düşünüyorum. Mutlaka tabii ki de, yani %99.9 şeklinde bu konuda çok haklısın. Farklılaşanlar tabii ki de vardır. Orada psikoloji tabii ki şuradan da başlıyor. Bir taraftan biz diğerlerini yok sayarak yaşayamıyoruz. Biz hepimize bağlıyız. Yani birbirimize bağlı insanlarız. Yani yaratılışımız gereği. Zaten bunun farklı olduğunu kimse savunamaz. Bir diğerinin gözü bizim için çok kıymetli. Yani beni nasıl görüyor, benlik olarak ben karşı tarafa nasıl ulaşıyorum. Hani bu bedenen de ruhen de öyle. Hep önemsediğimiz şeyler bunlar. Bunları önemsediğimiz için de orada eşin fikri elbette ki kıymetli oluyor. Orada seni nasıl gördüğü. Hani bu çok yok sayılabilir bir şey değil. Ya burada aslında eşlerin en büyük problemi aslında konuşamamadı. Yani sana gelenlerde o oluyordur. Çok aslında doğru. Sen bir rehberlik ediyorsun orada. Çok doğru. Eşin problemiyle kadının problemi, erkeğin problemini ortaya dökmesi. Şimdi biz eşimiz de bu problemi çözerken ya ben aslında bunu istiyorum, sen onu istiyorsun. Burada ortak nokta buluşulamıyor. Veya bir sorun ortaya çıkıyor. Çatışma yönetilemiyor aslında. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla orada bir rehber ihtiyaç var. Orada rehber de uzman olarak sensin. Evet, tabii ki de. Yoksa biz bir yönlendirme yapmıyoruz. Zaten böyle bir fonksiyonumuz da yok. Çatışmamayı da öğretmiyoruz. Öyle bir derdimiz de olmuyor. Biz çatışın, sıkıntı yok ama çatışmayı öğrenin, nasıl öğretiriz'e bakıyoruz. Orada rehberlik o oluyor aslında. Ben artık öyle oldum. Demek ki benim vücudum beğenmiyor mu acaba? Veya bunu beğenmiyor mu? İşte şu mu oldu, bu mu oldu? Aslında kocasının yerine kendisi düşünüyor. Akıl okuma işte. Evet, akıl okuma. Evet. Dolayısıyla burada problem biraz bu oluyor. Hani sen bunları hissettin ama karşıda kocan veya işte eşin ne hissediyor? Bunun ama bence şöyle bir nüansı var orada. İletişim eksik kaldıkça, bir şeyler arada bir şekilde araya mesafe girdikçe yani doğal olarak kişiler de hani bunun bir sebebi olmalı diye düşünmeye başlıyorlar. Evet.
konuşulamıyor dediğin nokta Evet, orası. evet. Bu sebeplerin içinde de hani kendince sebepler sıralıyor insanlar. Hani tik atamıyor öbürlerine. Bir tanesi orada benim fiziksel değişimim. Hadi bu çünkü onun için de okey tik atılabilir bir şey, fiziksel olarak değiştim. O zaman aslında evet, oradaki erkek figür bunu düşünmese bile kişi diyor ki evet, bunun için aslında bizim aramız soğudu, işte belki hani cinsel yaşam bu anlamda belki kesildi vesaire gibi düşünmeye başlıyor. Orada aslında başka bir sürü dinamik var, evet. tabii ki. Bunlarla da belki sen hani o ameliyatlardan sonra mutlaka psikolojik değişimler, olumlu ya da olumsuz yönde yaşayanlarla karşılaşıyorsundur zaten. Ya mutlaka şey geliyor bu arada, hani çiftlerle tabii bu ameliyatı yapıyoruz ama tabii sonraki süreçlerle ilgili tabii mutluluk kısmı okey, ama tabii eşle ilgili o psikolojik kısma biz giremiyoruz. Tabii o ki. hastamızın artık eşiyle ilgili problem. Onlar tabii sizin uzmanlık alanlarınız. Yok, ben bireysel aslında Evet. Ama şu var, ifade burada çiftler arasında aslında bu annelik kısmından bahsedeceğim biraz da. En büyük değişim bedenen bir değişim olduğu için annede bedenen değişimi düşünüyor. Kendi kafasında kuruyor. Evet diyor, ben de kilo aldım diyor mesela. İşte atıyorum hemen böyle oldu, karnım böyle oldu. Dolayısıyla eşim beni bundan dolayı acaba tercih etmiyor gibi bir algı oluşuyor. Aslında öyle bir şey değil bu. 3 çocuk babası olarak söylüyorum. sen de 3 çocuk annesi olarak. Dokunduğumuz herkes 3 çocuk mu oluyor zaten? Dolayısıyla hani bunun aslında bununla ilgili olmadığını biliyoruz. Sadece burada önemli olan kendine özgüvenin kazanma aslında. Kesinlikle. Ben bu ameliyatları yaparak aslında biraz özgüven kazandırma. Bedenine işte atıyor, en büyük sebep bedense aslında artık bedenin düzeldi. Artık bedeninle ilgili senin sorun değil demeye çalışıyorum. Buna ikna olmak da ama yine kişiye ait bir şey değil mi? Evet. Yani bu çünkü çok görsel dediğimiz şey hepimiz için aslında farklı bir ifadesi var. Yani senin için okey olan benim için olmayabilir. Evet. Ya bu göreceli bir kavram. Evet. O yüzden nasıl orada yönetiyorsun bunu mesela? Hani sonuçta onun beklentisiyle seninkinin uyuşması da orada çok önemli ya. Ya aslında şöyle, bunu ön görüşmede bir sürece bağlıyoruz açıkçası. Ben ön görüşmede anlatıyorum. İşte bu olacak, bunlar olacak, süreç olacak. Sonuçta bir şeyler ortaya çıkıyor. Hani bahsediyoruz ama bunu hayatının uç noktasına koymuş. Evet ya, benim bedenim bu olunca bütün her şey kapısı açılacak falan, böyle bir şey değil bu arada. Bunu anlatıyorsun. Evet, bunu anlatıyoruz açıkçası. Ameliyat oldum. Tamam, göğüs memen düzeldi. Hayatındaki her şey düzelecek mi? Hayır. Sonuçta ben orada kişiye sadece bir özgüven, hani evet mememden rahatsızlığım, problemi çözüldü. Artık benim için problem olmaktan geri plana kaldı. Yeni şeyler ortaya çıkıyor. Ama hayatındaki her şeyi oraya bağlarsan zaten burada mutlu olma şansın yok. Yani ben de bazen bakıyorum, hiçbir şey yok ama hastamız mutlu olmayabiliyor. Evet. Ama Yani onun mutsuzluğunun sebebi aslında o değil. Başka sebepler var. Duymuşluğum var mesela, belirli bir CC yaptırıp hani sonra onun üzerine istemek gibi. Hani artık aslında estetik algıda öyle bir problem de var sanki, değil mi? Hani bütünün güzelliğine odaklanmayıp orada hani bu olsun, sadece bunu istiyorum. Yani atıyorum işte daha büyük bir meme ya da işte daha büyük bir dudak ya da daha küçük bir burun, ama aslında o bütüne yakışmıyor o burun mesela. Algı biraz şeyle değişiyor. Şimdi gördüğünüz şey artık normalleşmeye başlıyor. Şimdi siz bu halinizi görüyorsunuz. Evet, gördük. Bu benim normal halim. Atıyorum meme yapıldı. Bir süre sonra artık normal gelmeye, ben büyüttüm ama normal gelmeye başladı. Artık bunu beden olarak falan biraz daha büyüğünü yaptırmam lazım ki normalin dışına çıkayım diye. Dolayısıyla burada aslında beklediğimiz şey de bu. Çünkü alışması lazım. O alıştığını gösteriyor aslında. Aslında iyi bir şeyken aslında iyi bir şey, evet. Olumsuza evriliyor. Evet, aslında bunu kontrol etmek lazım. Ben yapmıyorum mesela. Daha büyük? Hayır. Onu yapsak da daha büyük diyeceksiniz. Dolayısıyla hani burada durun diyorum hastalarıma. Bu yüzde de aynı şey yaşanıyor herhalde. Yüzde de aynı şey yaşanıyor. Çünkü yüzde daha fazla yaşanıyor. Çünkü onu her gün görüyorsunuz. Doğru. Günde kaç defa oraya alışman daha kolay oluyor. Evet, yani bu hani gerdirilme ise daha çok germek gibi. Burada asıl problem psikolojik olarak hani estetikle ilgili şeye girersek alışamama problemi. Yani yeni şeye alışamama. Evet, yeni bedene alışamama. Bunu da zaten ameliyat öncesi biz biraz daha süreci hastalarımıza anlatıp bunların o değişimin olacağını anlatıyoruz. Zaten ameliyatında birkaç tane faktörü var bizde. Estetik ameliyatlar yaptığımız zaman çevresel olarak bazen hazır olmak lazım. Siz işlem yaptırırsınız yüzünüze ama çevreniz hazır değilse o değişime olmamış diye sizin psikolojinizi bozabilir. İkinci faktör, siz kendiniz o değişime alışıyor olmanız lazım.
Dolayısıyla yani bunlar bu Orada faktör... da şeye geliyor sanki değil mi? Yine özbenliğine, Evet, özbenlik evet, algına, evet. senin bedenini nasıl algıladığına. Çünkü o çevreye takılmaya başlarsak o bitmez ki. Ya mesela saçın sarı, sen saçını siyah boyat. Ben hep onu söylüyorum. 10 tane arkadaşın olmuş, 10 tanesi olmamış diyecek. Burada değişime biraz kapalıysan, daha senin saçının siyah boyadın dediğin anda sen güzel değil, olmamış diyecek. Evet, Çünkü evet. onun için değişime kapalı. Ama değişime açıksa, ya yaptırmışsın ama güzel olmuş. Anlatın. Burada aslında inisiyatifi karşıya bırakırsan, Yine herkesin kendi yargısına evet, dönüyor evet, konu. evet, evet. Dönüp Evet, dolaşıp, o yüzden işte kendini bilmek orada neyle mutlu olurumu bilmek çok kıymetli oluyor. evet. Konuyu toparlarsak aslında biraz anneden girdik, Evet, biz evet. estetik algılardan falan geçtik. Aslında güzellik üzerine çok şey konuşulur bu arada. Hani biz Tabii ki de konuşsak bitmez. sayfalar yazar. Bir de bu göreceli bir kavramdır güzellik. Yani sen bakarsın farklı görürsün, ben bakarım farklı Kesinlikle, görürüm. Dolayısıyla kesinlikle. benim gördüğüm gibi güzel olmana gerek yok. Senin de benim işte karşı dediğim var. Dolayısıyla bizde de bazen şey diyor, ben güzelliği şöyle tarif ediyorum. Evet, standart bir güzellik vardır ama çekici olmayabilirsin. Aslında çekiciliği yaratan şeyler farklılıklardır. Çok Senin doğru. yüzünde bir farklılık varsa diğerlerinden bir fark var ve bu seni çekici kılıyordur. Bazen burnun biraz kemerli olması. Çekicilik dediğin sanki biraz daha o ruhla ilgili geliyor bana mesela. O beden, çekicilik dediğinin bedenle çok alakası yok gibi. Yani o özgüven dediğin şey, bir odaya giren, hani o çok evrensel bir güzellikle ifade edilebilir bir şey değildir ya. Bana birisi bir şey demişti. Ya sizce bir kadından nereye dikkat edersiniz falan diye. Şimdi tabii meme yapıyoruz, bir şey, yani Tabii, yüz tabii. yapıyoruz. Ben bakışları demiştim. Onu deme sebebim Çünkü artık hepsini değiştiriyorsun, bakışı değiştiremiyorsun. Onun Evet için işte yani bakışa estetik o yapamıyorsun. bakıştaki enerji değişmiyor. Ya Yani onu bile oraya lens bakıyorsan takılıyor ama ya, lensle de o. lensle olsa da enerji dedim, içeriden gelen bir enerji şeyi vardır. Yine Mesela değişmiyor diyorsun. baktığın zaman o gözündeki enerji var mı yok mu? Hani aslında şey Onun bu. için diyorum aslında o gözdeki enerji nereden geliyor? Sonuçta gözümün renginden gelmiyor değil mi? Ya da şeklinden de Evet, gelmiyor. Aslında içeriden geliyor. Evet, içeriden. Yani yine bizim alan. Ekmeğinle Sen- oynamaya gelmedim ama. Sen orayı ne kadar çok güçlendirirsen aslında, hani daha doğrusu sen demeyeyim, sana geliyordur bu Evet, evet, rahatsız tabii ki de. olanlar ama İnsan olarak hepimiz yani psikolojiyi ne kadar güçlendirirsek aslında o bakışımız, o çevreye... Psikolojik sağlamlığımızı güçlendirmek ve işte özbenliği geliştirmek, öz şefkat, hani onu fazlalaştırmak aslında söylemek istediğin şey. Aslında çoğu şeyin problemi bu aslında. Psikolojik olarak bunlar güçlü olduğu anda sen hayatında çözemeyeceğin bir şey yoktur Tabii ki de diyebiliriz bütün yani. çözememekten ziyade aslında özgüven dediğimiz şey biraz da o olmuş oluyor. Yani artık orada başkalarıyla ilgilenmeme başlıyor. Yani ben kendimden razıysam eğer senin beni beğenmen ya da işte beni onaylaman, beni başarılı bulman artık ilgilenmediğim bir şeye dönüyor. Çünkü ben orada zaten kendim bir çaba sarf etmişim. Hani bir şey başarmışım ya da başarmamışım. Orada çabamı biliyorum, kendimi biliyorum, o bana yetiyor oluyor. Hani kişilerde de aslında o farkındalığı geliştirmeye çalışıyor oluyoruz biz. O zaman da estetik yaptırmıyorlar zaten. Aslında şöyle söyleyeyim. Yok tabii ki işin esprisi bu arada. Ya estetik kısmı şöyle var. Şimdi Yok estetiğe hiç karşı değilim bu arada. Yok. Dünyada zaten estetik dediğimiz şey herkesin yaptırdığı bir uygulama olarak da geçmiyor bu Elbette arada. Hani ki burada da yanlış anlaşılmasın. Yani hani herkese gelin estetik Asla ameliyat değil. yapalım da şey yok. Şuna zaten çok okeyim. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yani insan bir herhangi bir yeriyle mutsuzsa, bunu değiştirmek yolu da varsa, evet onunla daha mutlu ve daha iyi hissedecekse kesinlikle bu olmalı. Bunda hiçbir sorun yok. Peki sana böyle değiştirip mutlu, şimdi biz bunu yapıyoruz dedik, biraz önce konuştuk aslında. Hani annelere biz bu işlemi yapıyoruz. Peki böyle daha önce ameliyat olmuş ama psikoloji düzelmiş veya tam tersi olmuş falan geliyorlar mı bu arada? Hani bu ne kadar etki ediyor? Senin tarafta böyle bir şey, tecrüben nedir? Şöyle çok aşırı tecrübem yok o konuda. Yani çok fazla sayıda böyle bir ameliyat olmuş danışanım olmadı. Ama birkaç tane aklıma gelenler var şu anda. Evet olumlu gerçekten de hani yorumlar yaptılar. Çünkü hani bedenleriyle mutsuzlardı. Ama tabii ki neler okuyoruz yine olumsuz ameliyatlar da olabildiği için bizim şansımıza hani denk geldiklerim olumlu ameliyatların sonuçlarıydı. O yüzden de gayet iyi hissediyorlardı kendilerini. Çünkü ya bir kadın olarak şeyi anlayabiliyorsun sonuçta zaten. Tabii ki de fiziksel olarak hani hepimiz iyi görünmek istiyoruz. Evet. Bu bir gaye olmasa da sonuçta bir şekilde de iyi görünmek iyi hissettiren bir şey. Hani bu kilo anlamında da olsa bir taraftan. O yüzden de hani bir şekilde kendine dikkat veriyorsun.
O yüzden de bu annelerin psikolojileri de çok doğal, çok normal. Yani babalar 25'er kilo almıyor 3 doğumda mesela yani. Totalde 75 kilo almış bir anne olarak. Alanlar da var bu arada. Alanlar da var, babalar da var. Var yani yiyenler Doğru oluyor evet, yani. Hani oluyormuş, evet, doğru. eşi yiyor ben de yiyorum falan deyip Evet, böyle evet. alan o moda girenler Onlar oluyor. ama vermekle uğraşmıyorlar muhtemelen sonra. Evet. Ya aslında işin özünde şu var. Siz kendinizle ilgili kısmını ne kadar çok iyi yönetirseniz aslında karşıyla ilgili çok büyük probleminiz olmuyor. Hani önemli olan burada psikolojik olarak, beden olarak hepsini geçerseniz eğer zaten ruhen mutlu olmayan birisini ben bedenen mutlu etme şansım yok. Onu direkt söyleyeyim. Doğru. Dolayısıyla hani Mutlu olmak hedef olmamalı bir de bence. Şimdi çok çok gireceğim, felsefik gireceğim ama çünkü insanız, orayı da kaybetmemek lazım. Her duyguyu yaşamaya hakkımız var. Sürekli bir mutluluk çok yanlış bir hedef. Yani böyle bir farkındalık geliştirirken hani bunu da anlatmaya çalışıyoruz insanlara zaten. Çünkü insan olduğumuzu, ya bu aslında şeye benziyor. Senin yaptığın ameliyatlar eğer ki hani diyorsun ya üzerine istersen yapmıyorum, durduruyorum. Orada da çünkü bir insan olma, o bedeni de kaybetmeye başlıyor ya. İnsan normal bir insana göre çok farklı bir şey istiyor çünkü orada. O yüzden durduruyorsun. Evet. Bu dediğimiz de öyle aslında. O mutluluk hedefi de normal insan, yani normalden kastım. Yani sıradan olmayı biraz değiştiriyor. O olamaz çünkü. Normal dediğimiz şeyin içinde, sıradanlık dediğimiz şeyin içinde sürekli bir mutluluk mümkün değil. zaten sürekli mutluyuz. Onun başka bir problemi oluyor biliyorsun zaten. Ama işte bütün duygular yaşar. Sinirlenebilirsin, kızabilirsin, Evet, hepsi olabilir, bu olabilir ama hepsine ben kabulüz. sürekli mutluyum falan diye. Ama günün sonunda şu var. Sen burada kendini ne hissediyorsun? Hani evet günün sonunda evet ben ne hissediyorum? Mutlu da oldum, mutsuz da oldum, o da oldu, bu da oldu. Sonuçta insanız bunlarla Ya da ilgili. senin demek istediğin şey Ama belki de orada mutsuzluğun sebebi... Yönetebilme aslında. O mutsuzluğu yönetebilme, o işte o siniri yönetebilme, o işte atıyorum üzgün ifadeyi yönetebilme. Biraz orada evet aslında orada onları biraz daha yapmak. Şimdi üzüntünün içine girip de orada boğuluyorsan birinin senin girip depresyon oluyor o zaman işte adı zaten. Kendin çıkamıyorsan depresyon oluyor. Birinin çıkarmasını bekliyorsun ve ilaçlardan alıyorsun. Her zaman ilaç değil tabii. Tabii en son aşamadan bahsediyorum. Ben şimdi doktor olunca Evet, ilacı dayadım ama fark ettim o yüzden hemen psikolog olarak ben ben de. Çok hızlı çıktı oradan falan diye. Tabii bir süreç yani. Terapileri var, var. Tabii en son aşama olarak artık bunlar da fayda etmiyorsa Tabii elbette. var. Ama tabii öncelik olarak işte demek bu duyguları yönetebilmeyi öğrenmek lazım. Bunu da aslında çocukluktan itibaren öğreniyoruz yani. Hani aslında öğrenmediğimiz için şu an uğraşıyoruz. Bizim çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Ama evet bizim de öğrendiğimiz kadarıyla yani bizim işin ebeveynlikte eskisi gibi bir de değil zaten hani süreç olarak. Dolayısıyla böyle bir konu oldu. Bence gayet de güzel oldu. Aslında anneliği falan geçtik. Aslında burada en büyük olan bence kadın psikolojisi olarak bahsedelim. Kadın psikolojisinden bahsedersek aslında bir kadın psikolojik olarak ne kadar güçlüyse, ne kadar sağlıklıysa, tabii bu duygu olarak hepsini yaşadığını düşünürsek eğer, bence çevresine de o kadar çok ışık saçıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bir yerde kadın mutluysa etrafındaki herkes mutludur diye. Ben de tam onu söyleyecektim. Şimdi kadının ışık saçması sonuçta eşinin de işine yarar. Evet. Serapcığım geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Bu arada hoş bir sohbetti. Umarım başka programlarda görüşürüz. Bu arada annelerle ilgili veya kadınlarla ilgili psikolojik problem olanlar varsa mutlaka videonun altına yorum yapsın. Biz gerekirse tekrar video çeker, o soruları cevaplarız. Bence gayet de güzel olur diye düşünüyorum. Başka programda görüşmek üzere o zaman.